Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda özellikle geçen hafta yaşadığımız deprem felaketi, İzmir bölgesini vuran deprem felaketi ve bu depremdeki köpek etkileşiminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz ülke olarak deprem kuşağıyla çok bağdaşık yaşayan bir ülkeyiz. Yani ülkenin coğrafyası depreme ciddi anlamda yatkınlığı olan, yer hareketlerine yatkınlığı olan bölgeleri içeren bir coğrafya. Dolayısıyla da depreme hep hazır bir senaryo içerisinde olmamızı gerektiren bir durum söz konusu. Geçmişte de birçok örneğini gördük. Kendim de aktif olarak arama kurtarma birimlerinde K9 birim sorumluluğu yaptığım, köpekli birim sorumluluğu yaptığım dönemlerde Van Erciş depremine katılmış biri olarak operasyonel ekiple birlikte orada görev yapmış ve birçok tabii ki bu göreve hazırlanmak için birçok eğitimleri almanız gerekiyor ve birçok egzersiz planı içerisinde olmanız gerekiyor. Özellikle tabii bu depremde de İzmir depreminde de gözlemlediğimiz gibi köpeklerin deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmaları esnasındaki yararları ve katkıları tabii ki tartışılmaz boyutta. Bunu daha önce de videolarımızda arama kurtarma köpeği videosu ve köpeklerin hissettikleri şeyler videosunda anlattığım gibi tabii ki çok önemli köpeklerin rolü. Fakat olaya biraz geniş açıyla bakmak gerekiyor. İzmir depreminde de yaşanılan olgu bazı binaların yıkılması, binaların altında Allah'tan gündüz olduğu için deprem insanların birçoğunun dışarıda olması, gece olmasından çok daha avantajlı bir pozisyona soktu. Eğer gece şekillenseydi diğer depremlerde olduğu gibi örnekleri var. O zaman çok daha ciddi can kayıpları yaşanabilirdi. Çok daha fazla yaralıyla karşı karşıya kalabilirdik. Şimdi deprem olgusunda tabii ki köpeklerin hissettiği bir takım şeyler var. Yani evde pet olarak yaşatılan köpekler için de geçerli. Dışarıdaki sokak hayvanlarının hareketleri için de geçerli. Tabii ki bu sismik olgular birdenbire şekillenmiyor. Yer hareketleri başlıyor ve bu yer hareketlerinin başlamasından bir süre önce birçok hayvan, özellikle bu konuda çok duyarlı olanlar kuşlardır. Evde beslenilen kuşlar da çevredeki kuşlarda, yani o bölgede yaşayan, o faunada yaşayan kuşlar için de geçerli. Bir takım hareket değişiklikleri göstermeye başlarlar. Fakat bizim evde yaşayan köpeklerimiz bazı şeylere karşı duyarsız hale gelebiliyor. Örneğin cadde üstünde yaşayan bir köpek, caddede yaşayan bir köpek sürekli caddeden kamyon geçişi, tır geçişi, araba geçişleri, bir takım sarsıntılar veyahut da yer hareketlerine karşı tolerans geliştirebiliyor. Çünkü bazı hayvan sahipleri benim köpeğim deprem öncesinde en ufak bir semptom göstermedi diyebiliyor. Bunun altında duyarsızlaşmış olması yatabiliyor. Fakat yer hareketlerini algılamak tabii ki farklı bir olgu. Aslında bölgedeki köpek hareketleri, köpek davranışları incelendiği takdirde mutlaka deprem öncesinde farklılık gösteren veyahut da rutininin dışında davranış gösteren köpekler vardır. Hem evde beslenen köpekler için geçerli bu, hem de sokakta yaşayan hayvanlar için geçerli. Ve deprem senaryosu gerçekleştikten sonra, felaket gerçekleştikten sonra biliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde bölgeye arama kurtarma ekipleri intikal etti. Ve tabii ki burada en büyük rolü arama kurtarma köpekleri aldı. Ve arama kurtarma köpekleri biliyorsunuz itfaiyenin bünyesinde, jandarmanın bünyesinde, sivil toplum örgütlerinin bünyesinde ve AFAD'ın bünyesinde yetiştirilmiş olan bu tip olgulara karşı hazırlıklı olan, ki biz bunu 99 depreminde ilk başta karşılaştık arama kurtarma köpekleriyle. O zaman bünyelerimizde arama kurtarma köpekleri yoktu ve yurt dışından bize yardım hedefli gelen arama kurtarma birimlerinde köpeklerin nasıl önemli bir rol oynadığını gördükten sonra 99'dan sonra hızlı bir şekilde köpekli birimi, ben kendim şahsi olarak Akut'un bünyesinde köpekli birimi Ankara'nın bünyesinde kurduk ve hummalı bir çalışmayla köpeklerimizi yetiştirdik. Birçok yurt dışı sınavına gittik. Köpeklerimizde operasyonel olabilmeleri için belli sınavları geçmiş olmaları gerekiyordu. O zaman zaten Türkiye'de arama kurtarma köpeği konusunda bir oluşum yoktu. Ve biz yurt dışında İRO'nun sınavlarına katılarak köpeklerimizi uluslararası operasyonel hale getirdikten sonra operasyonlara hazır bir konuma geldik ve daha sonra da yaşadığımız en büyük senaryo, arada birçok operasyona gittik, özellikle kayıp insan vakaları hedefli, ama yaşadığımız en büyük senaryo
99'dan sonra Van depremiydi. Van Erciş depremiydi ve Erciş depreminde bizzat kendi ekibimle birlikte Akut'un bünyesinde Ankara Köpekli Birim olarak ve Akut'un bütün birimleri zaten intikal etti Erciş'e. 4 gün boyunca arama kurtarma faaliyetlerine köpeklerimizle birlikte katılıp çok da güzel sonuçlar aldık. Birçok insanın hayatı arama kurtarma ekiplerinin faaliyetleriyle, bu arada tabii madencilerin özellikle katkılarını da, maden işçilerinin katkılarını da yadsımamak gerekiyor. Onlar da son derece güçlü ve bu tip senaryolara hazırlıklı oldukları için ciddi yardımları olduğunu gözlemledim Erciş depremi esnasında. Depremi sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarında. Şimdi ilk etapta köpekleri arama kurtarma köpeği olarak ele aldığımız zaman, yani depremdeki olgularda tabii ki arama kurtarma köpekleri bölgeye naklediliyor. Çevresel faktör olarak insanların da arama kurtarma köpeklerinin çalışmaları esnasında nasıl bir sistemle çalıştığı, işte koku teorileri, canlı kokusuna yönelik bir algılarının olduğu ve canlıyı buldukları zaman işaretleyerek, genellikle de bu havlama şeklinde olur. Havlama şeklinde uyarı vermeleri ve daha sonra da diğer ekibin girip bölgenin enkazın temizliğini organize edip köpeğin verdiği sinyal yönünde canlı araması hedefli bir sistem var. Tabii ki bu sistem içerisinde köpeklerin mental olarak rahat bir pozisyonda konumlandırılmış olmaları çok önemli. Çünkü bunlar görev köpeği, tıpkı bizler gibi strese girebiliyorlar. O yüzden her şeyin aşamalı aşamalı organize edilmesi gerekiyor ve çevrede tabii ki o panikle yakınını kaybeden insanlar var veyahut da yakından haber alamayan insanlar var. Açıkta kalmış, evi yıkılmış insanlar var. Yani tüm bu senaryo gerçek senaryo olarak bakıldığında, çünkü arama kurtarma köpekleri hep senaryolar üzerine çalıştırılıyor ama gerçek senaryo bambaşka bir şey. Biz bunu Erciş depreminde çok iyi tecrübe ettik. Hatta ben bunu İnsarak'ın Romanya'daki Bükreş'teki kongresinde bir sunumla anlattım. Gerçek senaryoyla bizim fake senaryo dediğimiz çalışma, egzersiz senaryosunun arasındaki uçurum farklar şeklinde anlattık. Çünkü siz arama kurtarma köpeğiyle bölgeye intikal ettiğiniz zaman burada hem köpeği yöneten kişinin psikolojisi ve stres durumu hem de köpeğin psikolojisi ve stres yönetimini doğru organize etmek gerekiyor ki köpeğin yöneticisi olan kişinin yönetim konusundaki algısının yüksek olması gerekiyor. Özellikle kriz yönetimini ve stres yönetimini iyi organize edebilir pozisyonda olması gerekiyor. Bunu en iyi test edenlerden biri sayarım kendimi. Çünkü Erciş depreminde biz köpeklerimizle bölgeye intikal ettiğimizde, ki Kömür, Ruina ve Çilek, bunlar uluslararası operasyonel köpeklerimizde, hepsi uluslararası sınav geçmiş olan köpeklerdi. İndiğimiz anda bir kere çok önemli olan nokta köpeklerin İlk önce ortama oryante olmalarını sağlamak. Tıpkı bizler gibi hiç tanımadığınız bir çevreye gidiyorsunuz ki bizim için şu tip avantajlar var. Önceden bölge hakkında bilgileri edinebiliyorsunuz. Konuşarak insanlarla nerede ne oldu, işte bölge halkının nasıl bir pozisyonda olduğu veyahut da bölgenin yapısının nasıl olduğu konusunda bilgiler edinip zihninizde bir şeyleri şekillendirebiliyorsunuz. Ama köpek için bambaşka bir oryantasyon ve bambaşka bir senaryo durumu söz konusu. O yüzden ilk önce köpeklerin ortama oryante edilmesi, daha sonra çalıştırılmaya başlanması ve köpeklerin bilinçsizce değil mutlaka planlanmış koordinatlar ve enkazlar üzerinde çalıştırılması gerekliliği. Artık tabii bütün ekipler bunları tecrübe etmeye başladıkları için İzmir depreminde en iyi performanslarından birini gösterdiler ve köpeklerin de tabii ki bu senaryo içerisinde yeri büyük. Bizde de Erciş depreminde benim kendi köpeğim Kömür, uluslararası bütün sınavları geçmiş olan, doğa arama AB ve enkaz arama AB sınavlarını, İRO sınavlarını geçmiş olan bir köpekti. Orası onun için tecrübe etmemiz açısından gerçek senaryoda bizim için çok iyi bir vasat oluşturdu ve orada gözlemleyebildik. Yani ekip komponentleri, ekip dinamiğini oluşturan yöneticiler ve köpekler bir arada stres yönetimini doğru organize etmesi gerekli olduğunu Erciş depreminde gözlemledik ve köpeklerimizde şunu gördük. Depremden, bölgeye intikalden bir gün sonra köpeklerin çok daha iyi çalışma kapasitesine yükseldiğini gözlemledik. Bunun sebebi de işte oryantasyondu. Biz orada oryantasyon süresini kısa tuttuğumuz için köpeklerin ilk gün bocalamayla geçti.
Fakat biliyorsunuz arama kurtarma işinde saatler çok önemli, zaman çok önemli, müdahaleler ve hayat kurtarmak hedefli olarak. Ve ne yaptık? Biz oryantasyonu kısa tuttuğumuz için ilk gün köpeklerin bocalama evresi oldu ama ikinci gün ve üçüncü gün çok iyi performans gösterdiler. Niçin? Çünkü ortama oryante oldular. Yapacakları işi kafalarında oturtabildiler köpekler. İşte İzmir depreminde de çalışan köpekler, dikkat edin, özellikle ikinci günden sonra daha yüksek performans gösterdiler. Bu da işte ortam oryantasyonu ve ortama intikal eden ekiplerin İlk önce kendilerinin de işi organize olma ve kafalarında planlama süreleriyle bağlantılı olarak bir sonraki günden itibaren daha iyi köpeklerin performans gösterdiğine aynı şekilde İzmir depreminde de şahit olduk. Tabii şu çok önemli. Bu depremde arama kurtarma köpeklerinin rolü büyükken bir yandan da evde beslenen köpekler veyahut da bu depremi yaşayan köpeklerin durumu ne oldu? Bir kere özellikle köpek hissedebildiği fakat anlamlandıramadığı bir durumun içerisinde kaldığı için köpekler panik davranışları gösterdiler. Hepiniz görmüşsünüzdür sosyal medyada, birçok köpek korkarak kayboldu veyahut da sahip panik oldu, köpeğini kontrol etmeyi hedefleyemedi o anda can havliyle ve birçok köpek ve kedi, birçok evcil hayvan kayboldu bu deprem esnasında. Bu tıpkı havai fişek olgusundaki gibi köpeğin anlamlandıramadığı korkular yaşaması o anda kendini kapatıp panik halde herhangi bir hedefi olmadan kaçmasına sebebiyet verebilir. İşte depremde yaşanılan ve köpeğin anlamlandıramadığı, hissettiği fakat anlamlandıramadığı olgularda, çünkü şöyle düşünün, köpekler insan hareketlerine göre organizasyon oluşturan canlılar kendi kafalarında, özellikle sahipli köpeklerden bahsediyorum ki sokak hayvanları da bunun içerisine dahil. Bir anda sarsıntılar, yıkılan binalar, panik içerisine bağırarak çağırarak koşturan insanları gördüğü zaman bir köpeğin zaten panik olmama ihtimali yok. Dolayısıyla bu tip durumlarda çok iyi bir organizasyon içerisine girmek, özellikle tabii ki insan hayatı çok önemli ama aynı zamanda bu kaybolan köpekler aynı şekilde insanlarla bir arada apartman dairelerinde yaşayıp enkazın altında kalan köpekler, ki biliyorsunuz enkazdan çıkarılan çok fazla köpek de oldu, canlı kurtarılanlar da oldu, maalesef hayatlarını kaybedenler de oldu. Bunları da bir yandan düşünmek gerekiyor. Yani ve deprem sonrasında tıpkı depremi yaşayan insanlarda nasıl posttravmatik stres bozuklukları şekilleniyorsa, o bölgede depremi yaşayan sokak hayvanı olsun, sahipli köpek olsun, onlarda da aynı şekilde bir posttravmatik stres bozukluğu yaşanabiliyor. Dolayısıyla bu stres bozukluğunun deprem sonrasında yönetilmesi de çok önemli. İnsanlar toplu veyahut da bireysel olarak psikolojik destek alarak yaşadıkları travmayı atlatabiliyorlar. Bir de insan zihni köpek zihninden farklı. Köpek zihni daha küçük olduğu için yaşadıkları travmalar çok daha kalıcıdır. Buna bağlı olarak özellikle deprem sonrasında korku yaşayan, kaçan, kaybolan köpekler tekrar bulundukları zaman çok doğru bir stres yönetimi uygulanması gerekiyor bu köpeklere. Özellikle bu açıdan da dikkat edilmesi gerekiyor. Deprem sonrasında depremi birebir yaşamış olan köpeklerin rehabilitasyonu konusuna. Yine önemli noktalardan bir tanesi, deprem esnasında bazı hayvan sahiplerinin köpeğinin hiçbir şey hissetmediği, biraz önce bahsettiğim hiçbir şey hissetmediği ve hiç sahibini uyarmadığı. Tabii ki köpeklere belli başlı misyonlar yüklüyoruz. Bu hem sosyal medyada bazı haberlere bağlı hem de izlenilen filmler, dizilerden bağlantılı olarak insanların köpeklere olan beklentisi yükselebiliyor. Yani bir köpeğin depremi hissedip önceden haber verebilmesi, köpeğin kafasındaki kurgu ve hissiyatlarıyla birleştirmeyle bağlantılı olan bir şey. Daha önce bahsettiğim gibi duyarsızlaşmış bir köpek bu konuda hiç sizi haberdar etmeyebilir, hiç panik olmayabilir ve depremi buna bağlı olarak yaşadığınız zaman köpeği suçlamak veyahut da bizim köpek niye hissetmedi diye düşünmeniz aslında çok doğru bir düşünce tarzı olmuyor. Bazen de hayvan sahibi aslında kendi köpeğindeki farklı davranışları okuyamıyor. Bazı köpekler, hatta birçok köpek muhtemelen bunun sinyallerini verdiler ama hayvan sahipleri kendi köpeklerinin vücut dillerini iyi okuyamadığı için bu sinyalleri alamamış olabilirler. O yüzden şöyle misyonlar, evet tabii ki köpeklerin hissiyatları bizden çok daha kuvvetli. Özellikle koku, duyu algıları bizden çok daha kuvvetli. Buna bağlı olarak birçok şeyi bizden daha iyi hissedebiliyorlar, hatta daha önce hissedebiliyorlar. Ama köpeklerin de özellikle depremde
illa depremi önceden hissedecekleri diye bir kaide yok. Dediğim gibi bu olgular çevresel faktörler ve köpeğin yetişmesiyle bağlantılı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Ama bizim kurgu içerisinde unutmamamız gereken şey, bu depremde evet kayıplarımız oldu. Oldukça üzücü, büyük bir felaket. Fakat geride kalanlar için ve depremi yaralı olarak atlatan ya da hiç yara almadan fakat mental travmalarla, yani psikolojik travmalarla atlatan insanlar olduğu gibi aynı şekilde hayvanlar da var. Dolayısıyla bu hayvanların da post-travmatik stres bozukluğuna karşı mutlaka rehabilitasyona sokulması gerekiyor. Özellikle sahipli olan köpekler ve o bölgede yaşayan sokak hayvanlarının da stres yönetimlerinin düzenli bir şekilde oluşturulması gerekli olduğunu düşünüyorum.